Herkese merhaba sevgili dostlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Oyunumuzun ismi Maiden Magic Ace TCG. Ubisoft'un geliştirmiş olduğu trading kart game'dir kendisi. Şöyle söyleyebilirim, hem mobil hem PC sürümü var. Steam'de halihazırda Türkçe dil desteği eklenmiş bir şekilde görünüyor. İstek listenize ekleyebiliyorsunuz. Mobil versiyonu Asya'nın belirli bölgelerinde erken erişimde ama APK dosyasını açıklamalar kısmında bulabilirsin. Hiçbir VPN'de kullanmanı gerektirmeden oyuna da giriş yapabiliyorsun. Öncelikle bir ismimizi yazalım. Oyunu ben biraz izledim. Hoşuma gitti. Steam'de Türkçe dil desteği olduğu için ben mobile de Türkçe dil desteğinin geleceğini düşünüyorum. Buralara geçerim. Sesi de biraz açık, kusura bakmayın. Ayarlara bir bakalım. Öncelikle settings, grafik, 60 FPS falan filan okey. Buralara geç. Audio, biraz müzik sesini kısabiliriz. Language'de şu anda sadece İngilizce var. Early Access'te olduğu için. Şimdi burası büyük bir ihtimalle öğreticidir. Ne diyor? Ha, diyor ki şöyle bak şimdi, bu kartları alıyoruz, bu kartlardan gold çekiyoruz, bu goldlarla da yere kart atıyoruz ama diyor ki şöyle diyor, şu yerdeki kartı diyor yok etmeden diyor oyunu da diyor kazanamazsın. Bak benim de kartım var, Griffin, o da bunu yok etmeden oyunu kazanamaz diyor. Soldier attık bir tane yere, Wolf attık 2 golda, bak bir goldumuz kaldı, 5'ti, karşıya pasladık, şu anda onun oynamasını bekliyoruz. Sana şu anda ben ana temel mantığı anlatayım. Oyun çıkınca da Türkçe bir şekilde çıkarsa ben de oynarım. Mobil oyun oynuyorum biliyorsunuz ki, kanalımda da yeni oyunlara, yeni mobil oyunlara da yer veriyorum. Oyunun ana temel mantığını da beğendim. Şimdi continue dedik. Çok konuşmaları geçelim. Ben sana anlatırım zaten oyunu. Şimdi o da kart oynayacak tabii ki de. Gold'larını harcıyor şu anda. 10 gold'u vardı. 7'ye düştü. Okey dedik. Okey dedik. Şimdi sıra bizde. Bir gold'umuz var. Kart oynayamıyoruz. Şu anda atak yapabilirsin diyor. İstediğin bir kartla diyor. Mesela bunun sarı olan atağı 2'ymiş. Kırmızı olan defansı 1'miş. Onu söyleyeyim. Atak yaptığımızda birebir takas olmuş oldu kartlarımız. İkimizin de kartı yok oldu. Karşıya geçti atak sırası. Bizim ana kartımıza vurdu. Bu arada. Biz de diğer skeletonuna vurduk. Kartlarımızı birebir takas ettik. Bu yerdeki kartları da yok ederseniz kazanıyorsunuz ama şöyle round 2 3 4 5 mantığında ilerliyor. Şimdi bak, buna atak yapacağız. Biz de atak yaptık. 3 canı kaldı. Okey dedik. Ayrıyeten de bak, kartım böyle XP alıyor. Bak mavi doluyor, gördün mü kartımız? Round 2 oldu. Okey diyorsun. İstediğin kartı da geri atabiliyorsun. Bundan 2 tane olduğu için replace yaptık. Hepsini replace yapmamızı istiyor. Yeni kart çekiyorsunuz bu arada tekrar. Altındaki artı işaretlerinden de gold çekiyorsunuz. Sevgili dostum bak, zaten söylüyor yukarıda bak. Your cards generating gold diyor. Ondan da goldları çekiyorsun. Şu anda 7 gold çekmiş olduk. Ama 3 tane aynısından geldi. Şimdi bir de kartın üzerinde bak böyle mavi, bende 1 var. Karşıda da 1 var, görüyor musun? Bu da level aldıkça atak defans şeklinde target seçebiliyorsun. Şu anda 5 gold'u kaldı. Biz de range oynadık. Bir tane Legion oynadık. Karşıya pasladık. Sıra onda birebir takas ettik kartlarımızı. Şimdi bu talent oluyor bu. Bak üzerinde kahverengi kalkan var, görüyor musun? Kartın yanan karşıdaki karta bak. O kahverengi kalkanı kırmadan hiçbir kartına vuramıyorsun. Önce bunu kırmamız gerekiyor. Şu anda artık bir sonraki tur istediğimiz kartına vurabiliriz. Bak XP 2 oldu bizim kartımız. Bak atağı 3 oldu ana kartımın, görüyor musun? Şu anda sıra bize geçtiğinde bak buradan skill seçiyorsunuz. Bir heal, bir atak şeklinde seçebiliyorsunuz. Bu 2-3'lü olabiliyor bazen. Ben bir tane heal alıyorum. Seçemiyorum. Şu an atak seç diyor. Atak aldık. Diğer kartımıza da bir atak basmış olduk. Bu sayede sıranın bizde olması lazım. Şuradan 3 demeç vuracağız. Şimdi buraya oyunu kazanacağız. Bu kadar. Ana kartını yok ettiğimiz için oyunu biz kazandık. Ana temel mantık dostum, bunun üzerine kurulu. Ana menü yokmuş. Şu anda Next Fight varmış. Bir Next Fight daha oynayalım. Bitirelim bence. Karşımıza Necro geldi. Bize de Heaven var.
Bu arada destelerin de değişikleri var. Necro var işte. Heaven var. Bazı desteler göstermiş de adam. Bak şu anda yazı tura attık. Çarpı geldi. Adam oynayacak. Adamda sıra. Bak şu kartı yok. Şimdi size göstereceğim. Kartımızı yine çektik. Bunlardan da goldunuzu çekiyorsunuz. Karşı tane şekilde. Şu kartı yok etmeden oyunu kazanamaz. Ben de bu kartı yok etmeden oyunu kazanamam. Ana temel mantık önce bunun üzerine kurulu. Bunu kavra. Gold sayısı kadar da 10 gold'um var. Yere kart atarsın. Şimdi. Okey to. Bu pasif bir kart olarak düşünebilirsin. Bunu 5 golda yere attığında, tamam mı? Summon olarak 2 tane heal basabiliyorsun kartına. Anladın mı? Pasif skill olarak düşünebilirsin. Şimdi 2 tane de legend atıyoruz yere. Bak. 2 tane ona 2 tane ona bastı. Normalde 3 defansı vardı. Bak 5 defans oldu. Kim bastı? Bu bastı. 3 kere daha basabiliyorsunuz yerdeki kartınıza. Bu şekilde pasif kartlarda atabiliyorsunuz. 15'e düşürdü, benim ana kartıma vurdu. Şimdi bizim de kalkan onu kırmamız lazım. Neden? Onu kırmadan diğer kartlarına vuramayız. Bununla da takaslamış oldu. Şu anda sevgili dostum ana temel mantığı anlamışsındır umuyorum ki. Ana kartına 2 damage bıraktık. Yine bak mavi doluyor barımız. O da bize 3 damage bıraktı. Şu anda yine hala zaten öğreticideyiz. Ben de sana oyunu öğretmek adına buradayım zaten. Round 2 oldu. Kart çekeceğiz yeniden. Şunu gönderiyorum. Şu range'i gönderemiyorum. Yeniden 3 kart aldık. Yine gol çektik. 10 gold'umuz var. Bak şimdi. Çok güzel kartlar geldi. Ben sana anlatacağım. Şimdi bu attığımız kart, tent dediği kart ne biliyor musun? Şimdi dostum diyor ki bu karttan diyor 3 tane heal diyor. Mesela şimdi 12 heal var ya. 3 heal bu kartına basıp 15 yapabilirsin diyor defansını. Umuyorum ki anlatabiliyor mudur? Bir tane range kartı attık. Bunda hem buradan defansını, bunun da defansını 4, bunun da defansını 7 yapıp karşıya pasladık. Bununla da kartımızın bir tanesine 3 heal basabiliyoruz. Pasif gibi düşünebilirsin onu da. Ama 5 diyor ya. 5 demeçi yerse yok olur. Şimdi ikişer gold'umuz kaldı. Continue diyorum. Sıra bizde. Tamam mı dostum? Bunları yok etmemiz lazım, yerdeki kartlarını. Neden? Çünkü çok damage yeriz. Şöyle bir tanesini yok ettik. Sıra karşıda. Şimdi 8'e düştü. Ana kartımız ölürse ne olur biliyor musun? Oyun biter. 2 damage ana kartına bıraktık. Biz 2 olduk. Hatamız da 3 oldu. Sıra 10'da. 4 canımız kaldı bu arada. Şimdi buradan atak aldık yine. 7 ile vuruyoruz. Onun canını 7'ye düşürüyoruz. Bizim bir canımız kaldı. Sevgili dostum, continue diyorum. Sıra bizde. Bak bu yerdeki kartla buna ne yapıyoruz? Can basıyoruz. Bir canımız kalmıştı. 4 oldu canımız. Round'da 3 oldu. Şimdi yeniden kart çekiyorsunuz. Yerdeki ana kartı yok edene kadar bu şekilde kartınızı çekiyorsunuz sevgili dostum. Umuyorum ki ana temel mantığı sana anlatabilmişimdir. Evet, 2 tane kartımızı yok etti direkt. Bu kart ne işe yarıyormuş lan böyle? Okey. Şimdi bize diyor ki Holy Shield kartını oyna diyor. Şöyle oynayalım. Holy Shield kartımızı kendi kartımıza Shield veriyor. Bak ana kartımızda Shield oldu, gördün mü? Şimdi bunu da oynayacağız. Ayrıyeten 3 tane de atak verecek buna. Aslayacağız karşıya. Sıra 10'da Shield'ımız olduğu için damage yemedik. Sevgili dostum. Şimdi 3 atak. 3 atak daha bu kartımıza. Bakayım bir, böyle mi? Evet, bu şekilde olması lazım. Şu şekilde yani. 3 atak daha kartımıza verip 9 atak yapıp bundan buna vuruyoruz ve oyunu kazanıyoruz. Ana temel mantıkta bu şekilde sevgili dostum. Bu kadar. Umuyorum ki anlatabilmişimdir. Umuyorum ki sen de oyunu az çok da olsa ana temel mantığını anlamışsındır.
Ama Steam'da Türkçe dil desteği olduğu için bu mobil versiyonuna da Türkçe dil desteği gelebilir. Şu anda Early Access'te bazı Asya bölgelerinde. Dediğim gibi APK dosyasında açıklamalar kısmında bulabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki yeni mobil oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kal efendim.